Bir gün artık 24 saat değil. Bu bir his ya da bir metafor değil. Bu videoda size bu cümlenin neden modern dünyamızın yeni gerçeği olabileceğine dair kanıtları katman katman açarak sunacağım. Ama önce bu büyük iddiayı anlayabilmek için evrenin en temel sorusunu sormalıyız. Zaman nedir? Bu basit soru insanlık tarihinin en karmaşık cevaplarını barındırır. Bu soruya verilen cevaplar genelde iki ana kampa ayrılır. Birinci görüşe göre zaman, evrenin kendisinin bir özelliğidir. Tıpkı bir nehir gibi. Bizden tamamen bağımsız olarak kendi hızıyla hareket eder. Fizikçiler buna zaman oku der. Tıpkı bir okun sadece ileri gitmesi gibi. Zamanın da daima geçmişten geleceğe akmasının bir sebebi vardır. Entropi. Entropi evrenin mutlak bir yasasıdır. Her şeyin düzenden düzensizliğe doğru gitmesinin bir eğilimidir. Sıcak bir kahvenin zamanla soğuması ama asla kendi kendine yeniden ısınmaması gibi. Ya da kırılan bir bardağın asla kendi kendine birleşmemesi gibi. Zaman da bu yüzden geri akmaz. Bu fiziğin zaman tanımıdır. Evrenin kaçınılmaz ilerleyişinin ölçüsü. İkinci ve daha felsefi görüşe göre ise zaman zihnimizin bir ürünüdür. Bu bakış açısına göre aslında akan bir nehir yoktur. Felsefede eternalizm yani sonsuzculuk olarak bilinen bu görüşe göre tüm anlar geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olan bir fotoğraf albümünün sayfaları gibidir. Zamanın akması dediğimiz şey ise bu bilincimizin bu albümün sayfalarını sırayla çevirmesinden ibaret bir yanılsamadır. Bu iki bakış açısı arasındaki fark videomuzun anahtarıdır. Çünkü eğer zaman en azından bir kısmı zihnimizin yarattığı bir algı ise o zaman algımızı etkileyen her şey zamanın kendisini de bizim için değiştirir. Bilim dünyası yüzyıllar boyunca ilk görüşe yani zamanın sabit hızla akan bir nehir olduğuna inandı. Ta ki bir adam o nehrin akış hızının her yerde aynı olmadığını kanıtlayana denk. Isaac Newton'un saat gibi işleyen evren modeli Albert Einstein tarafından yıkıldı. Einstein görelilik teorisi ile zamanın mutlak olmadığını, aksine hız ve kütle çekimi tarafından bükülebilen esnek bir kavram olduğunu gösterdi. Bunu en iyi anlatan ikizler paradoksudur. Şimdi sizlere ikizler paradoksunu anlayabilmeniz için bir örneklendirmeyle anlatacağım. Işık hızına yakın bir hızda uzayda seyahat eden ikiz bir kardeş olsun. Bu kardeşlerden birisi dünyaya döndüğünde yerdeki kardeşinden daha genç kalacaktır. Çünkü yüksek hız zamanı onun için kelimenin tam anlamıyla yavaşlatmıştır. Bu bir fantezi değil. Uçaklara konulan atom saatlerinin yeryüzündekilere göre geri kaldığı deneylerle kanıtlanmış bir gerçek. Hatta şu an kullandığımız GPS teknolojisi bile bu prensibe dayanır. Yörüngedeki uyduların saatleri hem yüksek hızda hem de bizden daha az yer çekimine maruz kalmaları nedeniyle günde yaklaşık 38 mikrosaniye ileri gider. Bu düzenleme yapılmasaydı telefonumuzdaki kullanmış olduğumuz haritalar sizleri her gün 10 kilometre uzağa yönlendirecekti. Bu ilk ve en temel kanıtımızdır. Zamanın kuralları sabit değildir. Değiştirilebilir. Einstein, evrenin büyük saatini yeniden ayarladı. Ama zamanla olan kavgamız onun denklemlerinden çok daha önce atalarımızın gökyüzüne ilk baktığı anda başladı. Ve o zamandan bu yana zamanı her kontrol etme girişimimiz ikonik bir şekilde onu biraz daha kaybetmemize neden oldu. Nasıl mı? Gelin tarihin en büyük çelişkilerinden birine tanıklık edelim. Atalarımız için zaman kovalanması gereken bir şey değildi. Uyumlanması gereken bir ritimdi.
Şimdi tarihin derinliklerine beraber inip bu ilişkiyi nasıl değiştirdiğimizi görelim. İlk durağımız Mezopotamya. Burada Sümerler ve devamındaki Babiller zamanı matematiksel bir koda dönüştürdüler. Tarım ve dini ritüeller için gökyüzünü gözlemlediler ve ayın evrelerine dayalı takvimler oluşturdular. Ama en büyük mirasları 60'lık sayı sistemiydi. 60 sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 gibi birçok sayıya tam bölünebildiği için inanılmaz derecede pratikti. İşte bugün 1 saatin 60 dakika, 1 dakikanın 60 saniye ve bir dairenin 360 derece olmasının yegane sebebi bu 5000 yıllık Mezopotamya mirasıdır. Tabi Mezopotamya zamanı matematiğe dökerken Nil'in çocukları Antik Mısır'da ise zamanı görsel bir sanata dönüştürdüler. Onların dünyası Nil Nehri'nin her yıl tekrarlanan taşmalarına ve Güneş tanrısı Ra'nın gökyüzündeki günlük yolculuğuna göre şekillendirilen döngüsel bir zaman anlayışına sahiptiler. Gündüzü dev dikili taşların ve üzerine işaretler konulmuş gölge saatlerinin hareketiyle ölçtüler. Geceleyin veya bulutlu havalarda ise klepsidra yani su saatiyle ölçüyorlardı. Bu dahiyane cihaz altındaki delikten sabit hızla su akıtan bir kabdan oluşuyordu ve içindeki işaretler sayesinde güneş olmadığında bile zamanı ölçebiliyorlardı. Bu sayede geceleri tapınaklarda yapılması gereken ritüeller tam vaktinde başlanabilmesi sağlanıyordu. Yüzyıllarca zaman yerel bir kavramdı. Her şehrin kendi öğle vakti vardı. Ta ki sanayi devrimine kadar. Buharlı trenlerin icadıyla birlikte farklı şehirler arasında bir zaman standardı oluşturulmak zorunlu hale getirildi. Tren saatleri kavramı doğdu. İşte o an zaman kişisel ve doğal bir olgu olmaktan çıktı. Hepimizin uymak zorunda olduğu mekanik, acımasız ve linear bir cetvele dönüştü. Zamanla olan modern kavgamız aslında o trenin düdüğüyle başladı. Zamanla ilişkimizi değiştirdik. Ama asıl kanıt kendi beynimizin içinde. Beynimiz zamanı objektif bir şekilde ölçmez. Onu anıların zenginliğine göre yorumlar. Buna en iyi örnek tatil paradoksudur. Bir tatildeyken her gün yeni bir şey gördüğünüz için zaman size yavaş yavaş ve dolu dolu geçer. Ama tatil bittikten sonra geriye baktığınızda ne çabuk bitti dersiniz. Tam tersi ise rutin körlüğüdür. Monoton bir hafta geride bıraktığımızda bomboş ve kısacık hissedilir. Çünkü beyin kaydedebilecek değerli bir anı bulamamıştır. Bunun üzerine de Covid-19 pandeminin etkisini ekleyelim. Karantina günleri çoğumuz için dev bir rutin ve belirsizlik dönemiydi. Bu yüzden o dönem ya hafızamızda bir boşluk gibi ya da dün yaşanmış gibi hissedilir. Bu beynimizin zamanı nasıl esnetebildiğinin küresel bir kanıtıydı. Demek ki her şey beynimizin bir oyunu. Öyle mi gerçekten? Eğer öyleyse neden dünya genelinde milyonlarca insan aynı anda benzer bir hızlanma hissine kapıldı? Ya bu sadece bizim kişisel yanılmamız değilse, ya hepimiz farkında olmadan gezegenin kendinden gelen ortak bir sinyale tepki veriyorsak? Şimdi kanıt zincirimizin en şaşırtıcı ve en tartışmalı halkasına geçiyoruz. Bugüne kadar hep dışarıdaki saatlerden ve kendi içimizdeki algıdan bahsettik. Peki ya sorun ne saatte ne de bizdeyse? Ya sorun üzerinde yaşadığımız gezegende ise? Schumann rezonansı. Bu gezegenimizin yüzeyi ile atmosferin üst katmanlarında olan iyonosfer arasında sıkışmış kalmış son derece düşük elektromanyetik bir frekanstır. Kaynağı gezegenimizde her saniye meydana gelen binlerce şimşektir. Bu şimşekler bu boşlukta sürekli yankılanan bir enerji yaratır. Bu adeta dünyanın kalp atışı
ya da nefesi olarak kabul edilir. Bu fikri ilk ortaya atanlardan biri de evreni frekanslar senfonisi olarak gören Nikola Tesla'dan başkası değildi. Bilim insanları bu temel frekansı 10 yıllardır ortalama 783 Hz olarak ölçtü. Bu gezegenle birlikte üzerindeki tüm yaşamında biyolojik olarak uyumlandığı düşünülen temel bir ritimdi. Ancak son yıllarda dünyanın farklı yerlerindeki gözlem istasyonları bu ritimde şaşırtıcı bir anormallik kaydetmeye başladı. Rezonansın 7.83'lük sakin ritme yerine 14, 20 hatta zaman zaman 36 Hz'e varan patlamalar yaptığına dair veriler yayınlandı. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi bunu sadece anlatmayacağım. Size hissettireceğim. Benimle birlikte küçük bir deney yapmanızı istiyorum. Hazırsanız bu deneye başlayalım. Şimdi size bir ses dinleteceğim. Bu ses gezegenimizin 10 yıllardır ölçülen temel ritmi olan 7.83 Hz'in temsili bir ritmi. Lütfen arkanıza yaslanın, eğer müsaitseniz gözlerinizi kapatın ve bu ritme elinizle ya da ayağınızla yavaşça eşlik etmeye çalışın. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bu gezegenin 10 yıllardır sahip olduğu temel ritim. Sakin, düzenli. Canlıların biyolojisinin uyumlandığı o ana frekans. Şimdi hazır olun. Bir şeyler değişecek. Ritme eşlik etmeye devam edin. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Farkı hissettiniz mi? O sakin ritmi tutmak ne kadar kolaysa hızlanmış ritme yetişmeye çalışmak bir o kadar telaşlı ve zorlayıcıydı, değil mi? İşte bir gün artık 24 saat değil iddiasının arkasındaki en tartışmalı kanıt bu. Teoriye göre gezegenimizin temel frekansı son yıllarda tam da bu deneydeki gibi hızlanıyor. Ve bizim zaman algımız bu frekansa bağlı olduğu için biz de bu içsel telaşı yaşıyoruz. Günlük hayatın koşuşturması, bitmeyen işlere, bir türlü yetişmeyen zaman. Belki de tüm bu hislerin altında uyumlanmaya çalıştığımız ama yetişemediğimiz hızlanmış bir gezegensel ritim yatıyor. Bu teorinin bilimsel camialarda genel kabul görmediği ve tartışmalı olduğunu tekrar vurgulamak önemli. Ancak az önce yaşadığınız o his binlerce insanın neden zaman hızlandı dediğini somut bir şekilde özetliyor. Einstein zamanın göreceli olduğunu gösterdi. Peki ya diğer dahiler? Onlar zamanın perdesinin arkasında ne gördüler? Örneğin Nikola Tesla. O zamanla Einstein'dan tamamen farklı bir dilde konuşuyordu. Tesla için evren dev bir senfoniydi ve her şeyin kendine ait bir frekansı vardı. O zamanın bükülebilecek bir kumaş değil, doğru frekansla rezonansa girilebilecek bir enerji alanı olduğuna inanıyordu. Zamanın sırrının matematikte değil, titreşimlerde saklı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden onun çalışmaları sadece elektriği değil, evrenin temel frekansını manipüle etme hayalini de içeriyordu. Schumann rezonansından bahsederken aslında Tesla'nın 100 yıl önceki hayallerine de dokunmuş oluyoruz. Bir de Stephen Hawking var. O zamanın sonunu değil, başlangıcını sorguladı. Onun meşhur sınır yok önerisine göre büyük patlamadan önce ne vardı diye sormak, Kuzey Kutbu'nun kuzeyinde ne var diye sormak kadar anlamsızdı. Çünkü zamanın kendisi tıpkı dünya yüzeyinin Kuzey Kutbu'ndan başlaması gibi o noktada başlamıştı. Öncesi yoktu. Çünkü önce kavramı henüz mevcut değildi. Hawking'e göre zaman sadece içinde yaşadığımız bu evrenin kurallarıyla sınırlı. Belki de en büyük illüzyondu. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim.
Yolculuğumuza evrenin en temel kurallarını sorgulayarak başladık. Einstein bize zamanın herkes için aynı akan sabit bir nehir olmadığını, kişiye ve koşullara göre bükülebilen esnek bir kumaş olduğunu gösterdi. Tesla ve Hawking gibi dahiler ise bu kumaşın dokusunun ve başlangıcının bile ne kadar gizemli olduğunu hatırlattı. Sonra tarihin tozlu sayfalarına daldık ve atalarımızın zamanla daha sakin, daha döngüsel bir ilişkisi olduğunu gördük. Sanayi devrimiyle birlikte zamanı nasıl bir yarışa döndürdüğümüzü fark ettik. Oradan kendi içimize, beynimize döndük. Gördük ki beynimiz bir saat değil, bir hikaye anlatıcısı. Rutinleri sıkıştırıp onları silerek zamanı bizim için algısal olarak acımasızca kısalttığını gördük. Ve son olarak ayaklarımızın altındaki gezegene kulak verdik. Tartışmalı da olsa Schumann rezonansı teorisi bize bu hızlanma hissini sadece psikolojik olmayabileceğini, altında gezegensel bir ritim değişikliği yatıyor olabileceğini fısıldadı. Fizik, tarih, felsefe, biyoloji ve jeofizik 5 farklı alan. Hepsi farklı bir enstrüman çalsa da ortaya çıkan melodi aynı. İnsan deneyimi için zaman hızlandı. Peki bu kaçınılmaz bir son mu? Bu hızlanan zamanın içinde kaybolmaya mahkum muyuz? Yoksa zamanın kurallarını değiştirenler gibi biz de kendi zamanımızın kurallarını yeniden yazabilir miyiz? Evet, zamanın kendisini kontrol edemeyiz. Ama zaman algımızın efendisi olabiliriz. Rutinlerinizi kırın demek en bilinen tavsiye. Ama size daha güçlü ve daha spesifik 2 teknik daha vereceğim. Birincisi anı çapalama sanatı. Bu bilinçli olarak kayda değer anılar yaratmaktır. Gün içinde sıradan bir anda, örneğin kahvenizi içerken bir anlığına durun. Kokusuna, sıcaklığına, bardağın dokusuna, tüm duyularınızla o ana odaklanın ve zihninize bunu hatırla komutunu verin. Gün içine serpiştireceğiniz bu küçük anı çapaları beyninizin o günü boş ve kısa olarak etiketlememesini engeller. Albümünüze dolu dolu bir sayfa eklemiş olursunuz. İkincisi, huşu hissini aramak. İngilizce'de away olarak bilinen bu duygu, kendimizden çok daha büyük bir şeyle karşılaştığımızda hissettiğimiz o hayranlık ve şaşkınlık hissidir. Devasa bir dağa bakmak, okyanusun sonsuzluğunu izlemek, muazzam bir sanat eserini incelemek. Araştırmalar bu huşu anılarının beynimizin zaman algısını belirgin bir şekilde yavaşlattığını, o anı adeta sonsuzluk gibi hissettirdiğini gösteriyor. Kendinizden daha büyük bir şeyle karşılaştığınızda zaman sizin için yavaşlar. Bir gün artık 24 saat değil. Belki de bu evrenin bize bir uyarısıdır. Otomatik pilottan çıkın, uyanın ve gerçekten yaşamaya başlayın. Çünkü zamanımız hiç olmadığı kadar değerli. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizin bu konudaki kanıtlarınız veya teorileriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Ben Fatih Düzgün. Beni izlemeye devam edin. Çünkü bildikleriyle yetinmeyenler için keşfedilecek daha çok şey var.